Selam gençler, umarım iyisinizdir. Bugün anlatacağım şey çoğu kişinin bilmediği çok özel bir iş arama yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntem şimdiye kadar izlediğim hiçbir videoda karşıma çıkmadı. Büyük ihtimalle siz de bilmiyorsunuzdur. Bu videoda iki tane internet sitesinden bahsedeceğim. Bu internet sitelerinden LinkedIn'de olmayan daha farklı işleri görebilirsiniz. Bu şekilde de başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu siteler sizin iş bulma ihtimalinizi daha da arttıracak. Umarım sizin de işinize yarar. Lütfen izlediğinizde bir yorum bırakmayı veya daha farklı konularda video istiyorsanız bunları belirtmeyi, benimle paylaşmayı unutmayın. Çok uzatmadan hemen siteleri göstermeye geçiyorum. İlk sitemiz kununu.com. Gördüğünüz gibi bu site şu an Almanca olarak açılıyor. Buradan çerezleri reddettim. Bu siteden kısaca bahsetmem gerekirse arkadaşlar, bu site Almanya'da bulunan, Avusturya'da bulunan ve İsveç'te bulunan şirketleri, çalışanların değerlendirdiği, şirketin iyi ya da kötü yanlarını bahsettiği bir yorum sitesi. Bu siteye geldiğinizde şurada Arbeitgeber finden var. Yani işveren bul diye bir sekme var. Burada görüyorsunuz. Buraya tıkladığımızda Almanya'da bulunan, gördüğünüz gibi şurada Almanya'yı gösteriyor, Avusturya'da bulunan ve İsviçre'de bulunan firmaları filtreleyebiliyorsunuz. Bu site ne işinize yarayacak? Öncelikle buradan filtreleme yapacağız. Şimdi Deutschland diyoruz. Arbeitgeber kısmını boş bırakıyorum. Gitmek istediğiniz bölgenin burada ismini yazıyorsunuz. Mesela Münih olsun. Münih yazdık. Şehri seçtik. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi branşlar var. Yani şirketin çalışma alanları. İsterseniz bu siteyi Türkçe'ye çevirelim. O şekilde devam edelim. Mesela diyelim ki elektrik, elektronik olsun. Burayı seçtik. Ve buradaki gol dediği de aslında skor. Yani şirket skoru. Bu burada gördüğünüz 4-0, 3-9, 3-8, 3-3, 3-2 bu çalışanların şirketlere verdiği puanlar. Eski çalışanlar da olabilir, yeni çalışanlar da olabilir. Bakın 1900 adet yorum gelmiş buraya. Buraya 750 adet yorum gelmiş. 738 adet yorum gelmiş. Yani 5 üzerinden bu şirket ne kadar iyi bir şirket. Şimdi onun detaylarına da bakacağız. Burada çok iyilerini seçelim mesela. Ne yaptık? Münih dedik, Almanya dedik, elektrik, elektronik dedik, 4-5 yıldız dedik, değil mi? Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi 179 sayfa çıktı. Yani 179 sayfa boyunca Almanya'da bulunan elektrik, elektronik endüstrisinde çalışan firmaları bu şekilde bulabilirsiniz. Bunu bulduğumuzda ne yapacağız? Bu şirketler mesela Infineon, girdik buraya. Şirket kültürü diyor, maaşlar diyor, yorumlar diyor. Buradan maaşlara bakıp ne kadar para kazanacağınızı veya mülakat sırasında ne kadar para talep edeceğinizi buradaki maaşlara göre belirleyebilirsiniz. Yani siz 60 bine de okeysinizdir ama buradaki ortalama maaşlar 79 bin görünüyor. Şirket diyecek ki o zaman bu çalışan 60 bin talep etti. Bizim bütçemizin altında kalıyor. Biz bunu almayalım deyip size eleyebilir. Yani talep ettiğiniz maaş firmanın belirlediği aralıktan düşük olursa veya yüksek olursa başvuru sırasında elenme ihtimaliniz var. O yüzden bu siteyi kullanarak ortalama maaşlara bakarsanız buradaki maaşlara göre siz de maaş talep edebilirsiniz. Bunun dışında şirket kültürüne bakabilirsiniz. Buradaki insanların yorumlarına, mesela daha geleneksel mi yoksa daha çağdaş bir şirket mi? Buna bakabilirsiniz. Geleneksel firmalar daha böyle aile şirketi olan firmalar. Yani Türkiye'deki aile şirketiyiz biz diyen firmalar gibi veya daha çok Almanca isteyen firmalar oluyor. Ama çağdaş firmalar daha çok İngilizce ile iş bulabileceğiniz firmalar, Almancayı çok fazla talep etmeyen firmalar, daha global firmalar oluyor. O yüzden buradaki bu metrik de çok önemli. Bunun dışında burada diğer detaylı bilgiler de zaten var. En sık seçilen kültürel faktörler diyor mesela. Meslektaşlar yardım ediyor. Yani buradaki bulunacağınız ortamda, çalışacağınız ortamdaki insanlar arası iletişime dair de bir fikir veriyor. Uzun vadeli başarıya ulaşmak için çabalamak, yani şirket sizi buna yönlendirdiğini gösteriyor burada. Bu tarz yorumları inceleyebilirsiniz. Harika çalışma ortamı denmiş. Şubat 2025'te yapılan bir yorum. Çalışanlar güncel tutulur diyor.
Burada büyük ihtimalle çalışanlara bilgi paylaşımından bahsediyor. Meslektaşlar arasındaki uyum, herkes birlikte çalışır ve başkalarının daha iyi olmasına yardımcı olur. Yani burada bir rekabetten bahsetmiyor. İnsanlar mutlu olduğu yerlerde rekabet etmezler. Burada ondan bahsediyor. Yani bu şekilde siz de diğer firmalara bakabilirsiniz. Bunun dışında bir başka firmaya daha bakalım. Mesela Infineon olmasın da mesela burada 3. sayfada, şu an 3. sayfadayım gördüğünüz gibi. Burada mesela Social Wave GmbH diye bir firma. Buraya geldik. Şirketin baktık skoru 4.2. İyi, güzel. Bunun dışında ne yapabiliriz şu an? Yani bu nasıl bize bir iş sağlayacak bir ortam? Şimdi giriyoruz, bu şeyi kopyaladık. Tekrar aramaya girdik. Buradan şirketi aradık. Şirketi bulduk ve kariyer sayfasına tıklıyoruz direkt. Kariyer sayfasında bu gördüğünüz ilanları size uygunsa eğer değerlendirebilirsiniz. Detaylarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde başka bir firmaya daha bakalım. Mesela şu firmaya bakalım. Bu firmaların hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirinin benim alanımda bir faaliyeti olmadığı için ismini duymadım. Ama bakalım buraya. Sayfasına girdik. Şirketin sayfasına girdiğinizde zaten burada dil seçeneği de var. Dili de seçtiniz. Burada da kariyer sayfası var. Open Positions. Hemen buraya tıkladık. Bakın burada bütün açık pozisyonları size gösteriyor. Viyana'da olanlar var. Buradan şehirleri filtreleyebilirsiniz. Biz ne demiştik? Münih demiştik. Münih'i filtreledik. Münih'te şu an Project Manager arıyorlarmış ve sistem teknisyeni arıyorlarmış. Bunun dışında bir başka firmaya daha bakalım. Bu firma. Burayı da bulduk. Hemen sayfasına girdiğimizde yukarıda Jobs diyor. Buraya tıkladığımızda o açık ilanları burada görüyorsunuz. Direkt Account Manager arıyorlarmış. İlan detaylarını inceleyin. Burada zaten iletişim bilgileri de var. İletişime direkt olarak geçebilirsiniz. Bu kişiyle CV'nizi gönderebilirsiniz. LinkedIn'den bağlantı kurup mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde daha geniş bir seçeneğiniz olacak. Yani sadece LinkedIn'deki ilanlarla kısıtlı kalmayacaksınız. Çünkü LinkedIn'de ilana çıkmak pahalı bir iş ve birçok firma bunu yapmıyor. Kendi sitesi üzerinden duyuru açıyor. En etkili yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu birinci sitemizdi. Bir diğer sitede şu ana sayfaya geldik. Burada arbeitsagentur.de. Bu site Almanya'nın İşkur arkadaşlar. Burada yani Almanya'dayken herhangi bir job center'a gittiğinizde iş ve işçi bulma kurumuna gittiğinizde onlar da bu site üzerinden sizin yetkinliklerinize göre arama yapıyorlar, filtreleme yapıyorlar. Şimdi bu site nasıl çalışıyor? Siz nasıl iş bulabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Hemen siteyi açtık burada. Yukarıdan dili İngilizce yapalım. İngilizce yaptığımızda sitenin görünümü değişiyor. Ve burada direkt iş kısmı var. İş sekmesi var. Buraya tıkladığınızda hemen şuradaki iş arama linkine de tıkladığınızda burada sayfa açılıyor. Sizin iş alanınıza göre hangi endüstride çalışıyorsanız buradan işlere bakabilirsiniz. Veya gitmek istediğiniz alana göre yine burayı da Berlin diyelim mesela. Berlin'de iş bakıyorsunuz. Berlin'in 10 kilometre etrafındaki işlere de gitmeye razısınız. Bunu seçtiniz. Göreviniz de öğretmen olsun. Direkt burada öğretmeni seçtiniz. İş aramaya başladınız. Burada gösterdiğine göre 66 tane öğretmen ilanı var. Bu işlere detaylıca bakıp direkt buradan iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Hatta bunu şuradan direkt ilk önce son ilanlar olarak sıraladığınızda buradan, hatta sayfayı da Türkçe yapalım. Uzman öğretim ve özel ders için destek öğretmeni diyor. İkinci müdür yardımcısı. Ortaokul müdürü veya kıdemli öğretmen. Gördüğünüz gibi burada ilanların hepsi var. İlkokul öğretmeni diyor. Rehabilitasyon değerlendirmesinde eğitmen diyor. Antrenör,
Almanca öğretmeni. Eğer Almanca öğretmeniyseniz mesela bu ilana başvurabilirsiniz. Girelim bakalım detaylarına. Burada iş detaylarından bahsetmiş. Daha sonrasında da size burada iletişim bilgilerinden bahsetmişler. Yani şu adrese CV'nizi gönderebilirsiniz. Bu adreste Bayan Hötzel'le iletişime geçebiliyormuşsunuz bu iş ilanı için. Buna başvurabilirsiniz. Bu şekilde iş aramaya devam edip mesela öğretmen olarak değil de kimya mühendisi olarak iş aradığınızı varsayalım. Yazıyorum buraya. Kimya mühendisi. Bir tane ilan çıktı Berlin'de 10 kilometrelik çapta. Bunu 200 kilometreye çıkardığınızda 14 tane kimya mühendisi ilanı çıktı. Berlin çevresinde. 10 yapsak. Berlin'in 200 kilometre etrafında. Sizin gitmek istediğiniz yer Berlin olmayabilir. Bunu Hamburg yaptığımızda 5 tane Hamburg'un 50 kilometre etrafında kimya mühendisi arıyorlarmış. Bu şekilde daha detaylı bir iş arayışına girebilirsiniz. Daha etkili olacağını düşünüyorum. Giriyorsunuz, ilan detaylarına bakıyorsunuz. Zaten mutlaka en sonunda yani ilanın en sonunda iletişim bilgileri mutlaka olacaktır. Bu iletişim bilgilerinden CV'nizi paylaşıp ilana başvurduğunuzu, başvurmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu iki site gerçekten çok faydalı siteler. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer kullanımda herhangi bir problem yaşarsanız veya aklınıza takılan bu sitelerle ilgili başka bir soru olursa lütfen bana yazın. Umarım faydasını görürsünüz. Çok fazla uzatmayacağım videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.